Ben inanmıyorum. Böyle açık olayım. Ateistim. Elinde inanmadığına dair delilin var mı? Çok. Kur'an'daki misal yanlışlar benim. İskeletler diyoruz. İskeletler şu yılda bulundu. Şuradan şuraya geçti. Ben sana Allah'ın varlığını ispatlasam. İspat. Mu? Hoş geldiniz cümleten. İsim neydi? Kenan. Kenan abi çok cansızsın ya. Ne? Rahip. Rahip Kenan. Turan. Turan. Diyarbakırlı mısın? Değilsin değil mi? Azerbaycan. Yakşı başarsan. Haroski znaешь? Niyet. Hoş gelmişsiniz. Bir insan klaba gitse, diskoya gitse, bara gitse, bir hatun düşürse, bir gece hayatı olsa sizce bu Allah ile kul arasında mıdır? Ben inanmıyorum. Böyle açık olayım. Ateistim. Peki neden inanmıyorsun? Önce oradan girelim o zaman, muhabbet edelim. Peki elinde inanmadığına dair delilin var mı? Yani şu sebepten inanmıyorum diye. Çok. Mesela bir tane söyle. Ya aslında ben şeye inanıyorum. Evrimi Bir tane ispatını söyleyebilir misin? nasıl anlatayım ben sana? Kur'an'daki misal yanlışlar benim için yani. Evrimle Kur'an aynı şey değil. Şimdi evrim üzerinden anlatması lazım. Doğru mu? Ben sana evrimi ispatlamam için ben o kronoloji hepsini sana şu an şu yılda şu nasıl diyeyim sana bulundu, şu iskeletler diyoruz. İskeletler şu yılda bulundu. Şuradan şuraya geçti. Ben sana Allah'ın varlığını ispatlasam. İspat. Mu? Kızma bana gel ya. Ve arkadaş olarak konuşuyoruz yani. Şimdi kainat ancak 3 şekilde oluşabilir. Bir, ya kendi kendine oluşacak. Ya sebepler bu kainatı oluşturacak. Veya tabiat yapacak. Başka bir ihtimal var mı? Dördüncüsü, eğer bu 3 ihtimal yok ise eğer biz bu üçünü çürütürsek demek ki bu kainatın bir yaratıcısı ortaya çıkacak. Demek ki bu kainat kendi kendine olamayacak. Demek ki bu kainat sebepler tarafından ve tabiat tarafından oluşturulamayacak. Demek ki bir ilah olmak zorunda diyeceğiz. Şimdi öncelikle bir kendi kendine oluşmasına bir bakalım mı? Kainat potansiyel olarak atom tarlasından mı oluşma? Evet. Fizik bize kainatın atom tarlasından oluştuğunu söylüyor. Yani evrenin, galaksilerin, Samanyolu galaksinin içerisindeki 400 milyar yıldızın bize 93 milyon kilometre ötedeki bakan güneşin atom tarlasından oluştuğunu söylüyor. Benim bedenimin atom tarlasından oluştuğunu söylediği gibi bir elmanın atomlardan oluştuğunu söylüyor. Şimdi bir elmayı yapabilmek için ilk olarak ne yapmak lazım? Ona bir kalıp hazırlamak lazım değil mi? Yani sadece elma değil. Kainatta ne varsa önce yapabilmek için ne lazım? Bir kalıp lazım. Mesela yapay bir çiçek yapmak için ne gerekiyor? Önce o yapay çiçeğin bir kalıbı gerekiyor. Şimdi toprağı bir düşünelim. Yaklaşık 1 milyon çeşit bitki var. Hangi tohuma, hangi toprağa atsanız ondan farklı bir bitki veriyor. İşte Allah bu 1 milyon çeşit bitki için ayrı ayrı kalıplar tayin etmiştir. Eğer Allah'ın varlığı kabul edilmezse ne çıkacak ortaya? O toprağın içinde bitkiler adedince maddi kalıplar olması lazım. Çünkü bir çiçeğin meydana gelebilmesi için neye ihtiyaç var? Bir kalıba ihtiyaç var. 1 milyon farklı kalıp o toprakta bulunması lazım. 2. Eğer toprakta böyle bir kalıp yok diyorsak, toprakta ilmi veya manevi bir kalıbı kabul etmemiz lazım. Yani bir avuç toprak, meyveleri, yaprakları, damarları bilmeli ve ona göre yaratılır. Mesela ben buraya bir A harfi çizdim. A harfine baktım. A harfinde ne var? Bir ilim var. Ben niye B harfini yazmadım? Çünkü A harfi B harfinden önce geliyor. Bildim. Önce alfabeye A harfini yazdım. 2. Benim A harfini yazabilmem için kalemi kaldırmam lazım ve oraya A harfini yazabilmek için bir kudret lazım. Doğru mudur? Daha sonra ne lazım? İlim lazım, kudret lazım, irade lazım. Yani o A harfini yazmamaya ne yapmam lazım? Tercih etmem lazım. Yani yazmamayı da tercih etmeyip yazmayabilirdim. Şimdi o zaman bu A harfini yazan kişinin ilmi olması lazım, kuvveti olması lazım, kudreti olması lazım, canlı olması lazım bir kere. Canlı bir mahluk olmadan onu yaratamaz. Doğru mudur? Kendi kendine oluşabilmesi için bu şartlar lazımsa ve atomlarda bu şartlar mevcut değil ise kendi kendine olamaz. 2. Sebepler yarattı. Mesela bir tohumu biz ektik. Tohumu ektikten sonra toprağın altında bir fizik fabrikası var mı? Bir kimya fabrikası var mı? Yok. Bir biyoloji fabrikası var mı? Yok. Şimdi bu tohumun meydana gelebilmesi için ne lazım? Bir azot döngüsünün devam etmesi lazım. Yüzde kaç? 78. Azot döngüsünün devam etmesi lazım. Doğru mudur? Bu azot nereden gelecek? Şimşek çakması sonucu gelecek. Yağmur yağması sonucu gelecek. Şimdi toprak azot olmadan verim verir mi? Vermez. Güneşin 93 milyon kilometrede sabit olması lazım. Dünyanın 108 bin kilometre güneş ekseni etrafında dönmesi lazım ki o toprak o yağmurdan ve oksijen ve fotosentezin neticesinde ne olsun? Ürün versin. Şimdi ben elmayı aldım yedim. Elma çıktı ondan. Ekşi mi bu elma? 1400 yıl öncesinden bir kitap var ve bana anlatıyor. Mesela diyor ki bebek anne karnında 3 karanlık evreden yaratılmıştır diyor Kur'an-ı Kerim. Peki nasıl yaratılıyor? Şimdi insanda 60 bin biyolojik kabiliyet var. Yani insanı 60 bin rakamdan oluşan bir şifreye benzetebiliriz değil mi? Yani saçının kılından göz rengine kadar her şey bu şifrede yazılıdır. Bu 60 bin şifrenin 30 bin tanesi anne hücresinde mevcut. Fakat şifreleri 4, 45, 143, 36 bin
600 gibi karışık olarak yerleştirmişler. Eksik olan rakamlara bakarsak neyle tamamlanacak bu? Bir baba hücresiyle. Ancak bu babada 250 milyon meni hücresi var. Anne hücresi bu 250 milyon meni hücresinden kendinde eksik taşıyan hücreyi bulmalı ve bunu çok kısa bir zamanda yapmalı. Neden? Çünkü hayatı çok kısa. Acaba bir yaratıcı inkar edilirse bu icraat nasıl anlatılabilir? İkinci olarak demir bize gökten indirilmiştir diyor. Bak toprak altından değil. 1400 yıl öncesinden bir kitap çıkacak ve bize diyecek ki bebek 3 karanlık evreden yaratılmıştır. Ve bu son 100 yılda ortaya çıkacak. Böyle sohbet etmek güzel bir şey. Yani kolay kolay böyle bilgili insanlarla karşılaşmıyoruz biz de. Kur'an-ı Kerim'de sürekli Orta Doğu'dan bahsediyorlar. Kur'an-ı Kerim sadece Arabistan'dan bahsetmiyor. Çengurlar yok. Şimdi şöyle düşünün. Böyle bir kitap olmuş olsaydı eğer yaklaşık olarak 100 milyon sayfa olması lazımdı. Kainatın içerisindeki her şeyi isim ama Kur'an-ı Kerim'de şu var. Yaş ve kuru içerisinde ne varsa biz hepsinden bahsettik diyor. Başka bir ayette yeryüzünde bir yaprak tanesi yok ki bizim haberimiz olmadan hareket etsin diyor. Şimdi eğer kanguruya girse, eşeğe girse, file girse, anguta örnek veriyorum, misal diyorum. Yani 10 milyon sayfalık bir kitabın olması lazım. 10 milyon sayfalık. Kadının bu kadar eşit geri planda dinde olmasından, ne bileyim. Şimdi bak bir eşitlik vardır, bir denklik vardır. Eşitlik başka bir şeydir, denklik başka bir şeydir. Kadınlar bizde denktir, eşit değildir. Mesela bir kadın asansörle sırtına buzdolabı yükleyip taşıyamaz. Çıkamıyor. Bak ama kadın bizde denktir. Vazifeleri var, bizim de kendi vazifelerimiz var. Kadın erkek eşit değildir diyorum. Ama hangi anlamda eşit değildir? Kadın duygusal mıdır? Kadın duygusaldır. Kadın kuvvetsiz midir? Güç olarak kuvvetsizdir. Ama kadın ev işlerini çok güzel yapar değil mi? Çok güzel çocuk doğurur, çok güzel bakar. Dışarıda örnek veriyorum şefkatlidir. Bir kreşte çalışır, bir iş yerinde çalışır. Mesela bir yere müdür koysan onu, müdür olarak da çok güzel çalışır. Neden? Şefkatlidir, yönetip yönlendirmek onun fıtratında vardır. Ama yük taşıyamaz. Yük taşımak cihetiyle eşit değildir. Ama iş bölümü cihetiyle kadın erkek birbirine denktir. Ama eşit değildir. Bir tane daha soru sorayım. Ben açıklamamı yapıyorum. Zaten ikna olmuyorsunuz, ben de öyle oldum. Kader meselesi imanın 6. şartıdır. Allah'a iman edemeyen zaten kader meselesini anlayamaz.